Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iç hastalıkları uzmanıyım. Sizlerle Hipokrat TV'de yeni bir konudayız. Hipokrat TV'ye üye olmayı ve hatırlatma butonuna basmayı unutmayınız. Biz Hipokrat TV'de en az 10-15 doktor farklı alanlarda, bilimsel konularda görüşlerimizi belirtiyoruz. Alternatif tıbba pek değinmiyoruz. Bugün sizlere anlatacağım konu birçok insanı ilgilendiren ve rahatsız eden gaz ve şişkinlik konusu. Konuşmanın sonuna kadar dinlerseniz bu konuda faydalı bilgiler bulacağınızı umuyorum. Bu gaz konusu ciddi bir problem. Özellikle bazı hanımlarda çok daha fazla olmakta ve hanımlar şu şikayetle bize başvurmakta. Hocam sabahları kalktığımda karnım dümdüz ama yemek yedikten sonra en ufak bir şey yedikten sonra hatta akşama doğru karnım 6 aylık hamile gibi oluyor. Bazen ishal oluyorum, bazen kabız, bunu çözemiyorum. Hatta yemekten korkuyorum karnım şişecek, gaz olacak diye. Biz bunu daha önce irritable bağırsak sendromuna bağlamaktaydık. Yani eskilerin spastik kolit, sinirsel kolit dediği durumlara bağlamaktaydık. Halbuki buradaki gaz bu gazlardan ve diğer gazlardan daha abartılı bir gaz şeklidir. Buradaki olay daha çok ince bağırsağın distalinde alt kısmında bulunan bakteri dengesinin bozulması ve bakterilerin artması sonucudur. Daha önceki konularda bildiğiniz gibi bu bakteriler daha çok kolonda, kalın bağırsakta bulunmaktaydı. Halbuki ince bağırsağın alt kısmında da bakterilerin dengesinin bozulması ve invazyonun artması sebebiyle bu gaz oluşmaktadır. Bu şu şekilde oluşmakta. Özellikle karbonhidratlı gıdalar, şekerli gıdalar, işlenmiş gıdalar, alkol aldığımız zaman bunlar ince bağırsağın sonuna geldiğinde fermente olur, parçalanır. Yani bağırsaklar tarafından beslenir. Buradaki bağırsaklar açtır ve bağırsakların gıdasıdır bunlar. Bu bağırsaklar bu şekilde bunları fermente ettiği zaman hidrojen gazını ortaya çıkarır. Hidrojen gazı ortaya çıktıktan sonra bu da arkeya bakteri denilen tek hücreli bakterileri çoğaltarak bunların da metan gazı yapmasına sebep olur. Metan gazı da özellikle solunuma girerek akciğerden atılarak ağızda bir kötü koku yapar. Yani buna halitozis demekteyiz. Demek ki ağızdaki kötü kokuların sebebi de daha çok ince bağırsak distalindeki bakterilerin dengesiz çoğalması ve yediğimiz gıdaları fermente etmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Buna tıpta kısa adıyla SIBO demekteyiz. İngilizce kısaltımıyla Small Intestinal Bacteria Overgrowth, yani ince bağırsakta aşırı gaz oluşumu yapan bakteri anlamına gelmektedir. Bu durumda ayrıca safra asitlerinin dengesi de bozulur. Hastalarda ishal başlar, A, D, E ve K vitamini emilimleri bozulur. Aşırı geçirgen bağırsak durumu ortaya çıkarak bu geçirgen durumdan dolayı toksinler beyne giderek kişinin sinir sistemini bozar, stres sıkıntı olabilir, bağışıklık sistemini bozar. Hatta bir cilt hastalığı olan rozesyaya kadar sebep olabilir. Gazdan dolayı kişiler yemek yemekten korkarlar ve zayıflamaya başlarlar. Hatta bunun altında bir malignite var mı yok mu diye aramaya başlarız. Kolonda bulunması gereken Lactobacillus ve Bifidobacterium denilen bakteriler ince bağırsağın alt kısmında ortaya çıkmakta. Peki bu dediğimiz gaz olayı, yani SIBO dediğimiz olay kimlerde daha çok meydana gelmektedir? Özellikle mide asiti koruyucu, yani mide koruyucu ilaçları kullananlarda, PPI dediğimiz ilaçları kullananlarda, Crohn hastalığı sebebiyle operasyon olmuş olan kişilerde, MS'li hastalarda, diyabetli hastalarda, sklerodermada, yani bunların hepsinde bağırsak motilitesi bozuluyor ve staz oluşuyor ve staz zemininde bakteri çoğalarak bunları yapabiliyor. Çölyak hastalığında ve oral kontraseptif kullanan hanımlarda bu SIBO hastalığı dediğimiz ince bağırsak distalinde aşırı bakteri ve gaz üretimi olmaktadır. Bunun teşhisini nasıl koyuyoruz? Teşhisini en pratik yolla nefes testiyle koymaktayız. Nefes testi yaptığımızda eğer nefeste hidrojen gazı fazlaysa farklı yaklaşım, metan gazı fazlaysa farklı yaklaşımda, farklı tedavilerde bulunuyoruz. Tedavide daha çok karbonhidrat, şeker, alkolü kesiyoruz, işlenmiş gıdaları azaltıyoruz, kesiyoruz. FODMAP diyeti uyguluyoruz. Kişilere az porsiyonlu gıdalar ve günde en az 15-20 kez sık çiğnemesini tavsiye ediyoruz. Bu hastalara probiyotik vermiyoruz. Çünkü probiyotik vermek ateşe benzinle gitmek gibi bir şeydir. Yani hani bazı hastalar diyor ki hocam ben probiyotik kullandım ama gazım, şişkinliğim daha da fazla arttı. Probiyotik hiçbir işe yaramadı. Çünkü demin de söylemiştim. Kolonda bulunan Lactobacillus ve Bifidobacterium bakterileri ince bağırsakta çoğaldığı zaman bu SIBO denilen hastalığı yapmakta. Halbuki piyasada bulunan birçok probiyotiğin içerisinde
bu Lactobacillus ve Bifidobacterium bulunmakta ve gaz şikayetlerimizi arttırmaktadır. Probiyotik kullanacaksak eğer toprak bazlı probiyotikleri kullanmak lazım ki Türkiye'de pek bulunmamakta. Sanıyorum tek bir preparat olarak Türkiye'de toprak bazlı preparat bulunmaktadır. Ayrıca bu tür hastalara olmazsa olmaz mutlaka bağırsak antibiyotikleri veriyoruz. Sadece bağırsakta etki eden ve kana karışmayan antibiyotikler veriyoruz. Özellikle hidrojen gazı fazla olanlarda yani ishalle gidenlerde rifaksimin kullanıyoruz. Günde 1600 mg civarında ki bir 10-15 gün kadar kullanıyoruz. Kabızla giden yani metan gazının fazla olduğu durumlardaki SIBO olaylarında ise antibiyotik olarak günde 1000 mg neomisin kullanıyoruz. Neomisin şu an Türkiye'de yok. Ayrıca metan gazı fazla olanlarda bir ağız kokusu olduğunu ve halitozis yaptığını bilmek gerekir. Özellikle muayenehaneye başvuran, hastaneye, polikliniklere başvuran halitozisli, ağız kokulu hastalarda bu durumu da ekarte etmek gerekir. Gerekirse bu hastalara oral bağırsak antibiyotikleri vermek gerekir. Alkol SIBO'nun gıdasıdır. Yani bağırsakta gaz yapan bakterilerin en önemli gıdası alkoldür. Alkolden uzak durmak gerekir. SIBO'lu hastalarda yani sabah kalkıyorum karnım düz, öğleden sonra akşam karnımda gaz şikayetleri olan hastalar bazı pratik önerilerle, antibiyotik kullanımıyla bu şikayetlerinde gerileme olabilir. Ayrıca kısa süreli antibiyotik, 10-15 günlük antibiyotik kullanımı sonrasında da uzun süreli 5-6 ay kadar prokinetik kullanmak durumundayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.